Gözlerini kapat. Şimdi seni Amsterdam'ın o karanlık rutubetli kanallarına götüreceğim. Etrafta neon ışıklarının böyle sise karıştığı, hani o insanın iliklerine kadar işleyen bir soğuk vardır ya, işte tam oradayız. Siyah suların üzerinde yüzen çöpleri, o ağır deniz kokusunu falan bir hayal et. Evet, tam bir melankoli tablosu aslında. Aynen öyle. Ve biz bu sisin içinden sıyrılıp Mexico City adında böyle denizcilerin, serserilerin, işte yolunu kaybetmiş burjuvaların takıldığı duman altı bir bara giriyoruz. Barda sadece Hollandaca homurdanan ve müşterilere şey diye hitap edilen, goril diye hitap edilen bir barmen var. Çok tekinsiz bir ortam gerçekten. Kesinlikle tekinsiz ve hemen köşede elinde cin bardağıyla bizi bekleyen son derece kibar, şık giyimli eski bir Parisli avukat oturuyor. Adı Jean-Baptiste Clemens. Ve Clemens o loş ışıkta o cin bardağının arkasından bize hikayesini anlatmaya başlıyor. Şöyle ki, bugün masamızdaki kaymak Albert Camus'un o sarsıcı eseri Düşüş. Ancak baştan söyleyeyim, bu metin sıradan bir roman ya da böyle sıkıcı bir felsefi deneme değil. Değil, hiç değil hem de. Bu aslında tek taraflı, zekice kurgulanmış ve sayfalar ilerledikçe hani insanın boğazını sıkan, giderek klostrofobik bir hale gelen bir itiraf. Kesinlikle. Bugün bu derinlemesine analizde asıl amacımız Clemens'in o karmaşık, biraz da karanlık zihnine sızmak. Çünkü bu itiraf aslında insan doğası, modern ahlak ve en önemlisi hepimizin, evet şu an bizi dinleyen senin bile gündelik hayatta taktığı o görünmez maskeler hakkında çok çok rahatsız edici şeyler söylüyor. Clemens'in hikayesi sadece hani düşmüş, itibarını kaybetmiş bir adamın trajedisi değil. Ne yazık ki durum bundan çok daha karanlık. O böyle inanılmaz derecede konuşkan, büyüleyici, kelime oyunları yapan filan bir adam ama o barda otururken aslında elimize tutuşturduğu şey devasa bir suçluluk aynası. Suçluluk aynası çok iyi bir tanım bu. Evet, çünkü bu hikayenin derinliklerine daldığımızda Clemens'in Paris'in ışıltılı sokaklarından o Amsterdam'ın çamurlu kanallarına uzanan bu yolculuğun temelinde bir şey göreceğiz. Hepimizin içindeki o yargılanma korkusunu ve çaresiz masumiyet arayışını. O zaman gel şu bar taburesine oturalım ve onun geçmişine, o parlak günlerine bir bakalım. Çünkü anladığım kadarıyla bu adam her zaman bu köhne barda cin içen bir serseri falan değildi. Eskiden Paris'te inanılmaz başarılı, saygıdeğer, adeta örnek bir vatandaşmış. Yani nasıl bir hayattan bahsediyoruz tam olarak? Yani kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir hayattan bahsediyoruz. Clemens, Paris'te son derece prestijli bir avukat. Ama öyle sıradan davalar almıyor. İşte ticari anlaşmazlıklar ya da boşanmalar falan onun hiç ilgisini çekmiyor. Ne yapıyor peki? Onun uzmanlık alanı soylu davalar. Dullar, yetimler, çaresizler, haksızlığa uğramış yoksullar. Onları mahkemede savunuyor ve hani çoğunlukla para bile almıyor bu insanlardan. Gerçek bir kahraman imajı çiziyor yani dışarıya karşı. Kesinlikle öyle. Sokakta mesela bir kör gördüğünde onu karşıdan karşıya geçirmekten adeta ruhsal bir coşku duyduğunu söylüyor adam. Metrolarda yerini başkalarına veriyor. Grev günlerinde yolda kalanları arabasına alıyor. Dilencilere böyle büyük sadakalar dağıtıyor. Etrafındaki herkes ona hayran. Bir aziz gibi. Aynen öyle. Kendisi de itiraf ediyor zaten. O günlerde etrafına ışık saçan, nefes alan bir aziz gibi hissettiğini söylüyor. Şimdi bunu biraz açalım. Çünkü Clemens bana günümüzde sosyal medyasını sadece böyle hayır kurumlarında çalışırken çektirdiği filtreli mükemmel fotoğraflarla dolduran insanları hatırlatıyor. Hani sürekli ne kadar duyarlı, ne kadar ahlaklı olduğunu kanıtlamaya çalışan o kusursuz profiller var ya. Evet evet, çok doğru bir benzetme. Ama burada sormamız gereken gerçek bir soru var bence. Bu adam gerçekten içten içe iyi biri mi? Yoksa sadece kendi mükemmelliğine mi aşık? Yani niyeti ne? İşte bu soru bizi Camus'un felsefesinin kalbine götürüyor direkt olarak. Kaynak metne baktığımızda Clemens'in çok ilginç bir takıntısı olduğunu görüyoruz. Zirvelerde yaşama takıntısı. Zirvelerde yaşamak derken. Ve seviyor adam. Otobüs yerine açık faytonları tercih ediyor. Vadiler yerine dağ zirvelerine çıkıyor mesela. Gemiye bindiğinde her zaman en üst güvertede duruyor. Bodrum katlarından, mağaralardan, yani yerin altındaki her şeyden nefret ediyor.
Hadi canım, fiziksel olarak bile hep diğer insanlardan yukarıda, onların böyle tepesinde olmak istiyor yani. Tam olarak bu. Ve bu fiziksel takıntı onun ahlaki durumunun da inanılmaz bir metaforu aslında. Onun iyiliği başkalarına duyduğu gerçek bir empatiden, bir sevgi bağından falan kaynaklanmıyor. Neyden kaynaklanıyor o zaman? İyilik yapıyor çünkü bu onu herkesten üstün hissettiriyor. Dullara ve yetimlere yardım etmek onu o zavallı insanların üzerine yerleştiriyor. Hatta mahkeme salonunda o insanları yargılayan hakimlerin bile ahlaki olarak üzerine çıkıyor adam. Çok mantıklı. İyilik onun için bir fedakarlık değil, kimseye borçlu kalmadan herkesi kendine minnettar bıraktığı ve tamamen egosunu beslediği çok zarif bir güç oyunu. Yani aslında kendi kurduğu tiyatroda hem başrol oyuncusu hem yönetmen hem de kendini alkışlayan tek seyirci, kendi erdeminin o sarhoşluğunu yaşıyor adam. Aynen öyle, çok güzel özetledin. O yargılanamaz bir noktada olduğunu inanıyor. Kusursuz bir hayatı var ve kimse ona parmak sallayamaz, kimse onu eleştiremez. Ama hiçbir illüzyon sonsuza dek sürmez, değil mi? Yani bu mükemmel tiyatro bir noktada çökmek zorunda. Metinden anladığım kadarıyla da ilk kırılma noktası Paris'te, o meşhur Pont des Arts köprüsünde yaşanıyor. Clemens çok başarılı geçen bir günün ardından o köprüde durmuş, nehre bakarak böyle kendi harikalığıyla gurur duyuyor. En sevdiği şey, Aynen tam böyle derin bir nefes alıp ben ne kadar harika bir adamım falan derken arkasından bir ses duyuyor. evet, bir kahkaha sesi duyuyor orada. Gizemli, bir o kadar da ürpertici bir kahkaha. Arkasına dönüyor, kimse yok. Suya bakıyor, köprünün altında geçen bir tekne falan da yok. O kahkaha sesi yavaşça uzaklaşıyor ama Clemens'in zihnine bir kurt gibi yerleşiyor o an. Bu kahkaha tam olarak neyi temsil ediyor peki? Neden bu kadar sarsılıyor adam alt tarafı bir ses duydu diye? Şimdi dinleyicilerimiz için bunu biraz somutlaştıralım bence. Hiç kendi kendine ben ne kadar iyi bir iş çıkardım, ne kadar dürüst davrandım falan diye övünürken beyninin o en arka köşesinden cılız bir sesin bunu aslında sadece takdir görmek için yaptın, kimi kandırıyorsun diye fısıldadığını duydun mu hiç? Af, çok sert. İşte o kahkaha dışarıdan gelen bir ses olmaktan çok Clemens'in bastırdığı gerçek benliğinden yükselen bir yankı aslında. Kendi vicdanının onunla alay etmesi yani. Aynen öyle. Mükemmellik maskesinin ardındaki o sahtekarlığı, kendi kurduğu o devasa yalanı fark eden vicdanının ilk uyanış belirtisi bu. Kahkaha ona sen bir sahtekarsın diyor resmen. İnanılmaz bir sahne bu. Ama bu sadece bir öncü deprem anladığım kadarıyla. Asıl her şeyi yıkan ana deprem o trajik gece Montreal Köprüsü'nde yaşanıyor. O gece tam olarak ne oldu? Yağmurlu ve dondurucu bir Kasım gecesi düşün. Saat gece yarısını geçmiş, sokaklar bomboş. Clemens evine dönmek için Pont-Royal Köprüsü'nden geçiyor. Köprünün ortalarına geldiğinde trabzanlara yaslanmış, nehre doğru eğilmiş, siyahlar içinde gencecik bir kadın görüyor. Tam bir film sahnesi gibi. Öyle. Kadının ensesindeki o soğuk ve nemli ıslaklık, o çaresiz duruş falan Clemens'in dikkatini çekiyor. Ama adımlarını yavaşlatmıyor adam, sadece bakıyor ve yürümeye devam ediyor. Köprünün sonuna ulaşıp böyle 50 metre kadar filan uzaklaştıktan sonra o korkunç sesi duyuyor. Bir bedenin o karanlık suya düşüş sesi. Bekle, dur. Bu kadarı bile yeterince korkunç ama sonrası daha da fena galiba. Ne yapıyor adam peki duyduktan sonra? Hemen ardından nehrin akıntısıyla aşağıya doğru uzaklaşan çığlıklar duyuluyor. Defalarca tekrarlanan, gittikçe zayıflayan, çaresiz yakarışlar. Ve Clemens hiçbir şey yapmıyor. Sadece karanlığın içinde duruyor, titriyor. Ciddi misin? Evet, çok geç, çok uzak falan diye mırıldanıp yağmurun altında oradan sessizce uzaklaşıyor. Gidip bir polis falan çağırmıyor, yardım istemiyor. Ertesi gün gazeteleri bile okumuyor. Hani sanki o gece hiç yaşanmamış gibi davranmaya çalışıyor. Bir saniye işte burası benim kafamı gerçekten çok karıştırıyor. Neden atlamadı suya? Kitabın başından beri anlattığımız adam bu mu cidden? Hani boyu posu yerinde, güçlü, kuvvetli, iyi spor yapan bir adam olduğunu falan kendi söylüyor. Başkalarına, o körlere, yetimlere yardım etmeyi, kahraman olmayı bu kadar seven biri neden orada kilitlenip kaldı? Su o an çok soğuk olduğu için mi atlamadı cidden? Yani eğer bunu Clemens'ın o biraz önce konuştuğumuz zirvelerde yaşama psikolojisiyle birleştirirsek, cevap aslında çok net ortaya çıkıyor. Neden atlamadı biliyor musun? Neden? Çünkü o karanlıkta, o ıssız köprüde,
Onu izleyecek, onu alkışlayacak. Ertesi gün gazetelere büyük avukat hayatını riske atarak bir kadını kurtardı diye manşet atacak bir seyircisi yoktu etrafta. Hadi canım, yani seyirci yoksa kahramanlık da yok adam için. Kesinlikle. Suda boğulan o genç kadın aslında Clemens'in sahte kahramanlığının maskesini düşüren o en acımasız gerçeklik. Etrafta onu alkışlayacak kimse olmadığında kendi rahatını, işte kendi hayatını gerçekten riske atmaya zerre kadar niyeti yok adamın. Çok çarpıcı bir yüzleşme bu. O köprüde duyduğu çığlık yıllar sonra okyanuslarda bir martı sesi olarak bile onu takip edecek, biliyor musun? Çünkü o çığlık onun kusursuz iyiliğinin altındaki o derin bencilliği ve korkaklığı su yüzüne çıkardı tamamen. Yani özetle köprüdeki o ilk kahkaha maskeyi çatlattı. O kadının suya düşüşü ve çığlığı ise o maskeyi tamamen paramparça edip nehre attı. Artık kendi yalanına istese de inanamıyor. Anladığım kadarıyla Clemens bu yüzleşmeden sonra tam anlamıyla bir çöküş yaşamaya başlıyor, değil mi? Hem de ne çöküş, inanamazsın. O kusursuz itibarını kendi elleriyle böyle bilerek ve isteyerek sabote etmeye çalışıyor adam. Evet, evet, notlarımda var o kısım. Sokaktaki körlere bağırmayı hayal ediyor. Polislere ve giyotine övgüler düzen yazılar yazmayı falan planlıyor. Saygıdeğer o meslektaşlarının arasında bilerek en uygunsuz, en iğrenç şeyleri söylüyor. Aynen öyle. Neden yapıyor peki bunu? Bana biraz günümüzde gördüğümüz çok uç bir sahtekar sendromu, hani şu imposter sendrom dedikleri vakayı hatırlatıyor. Bazı insanlar o kadar başarılı görünürler ki, içten içe ben bir sahtekarım, aslında bu kadar zeki ya da iyi değilim ve yakında herkes bunu öğrenecek falan korkusuyla yaşarlar ya. Kesinlikle çok iyi bir bağlantı bu. Clemens de o sahte mükemmellik baskısına dayanamayıp sırf o korkuyu bitirmek için kendi kendini yok ediyor sanki. Ben sizin sandığınız o harika insan değilim, görün benim gerçek iğrenç yüzümü diye bağırıyor adeta. Günümüzdeki o cancel culture, linç ettirme olayına benziyor. Bilerek kendini iptal ettiriyor. Çok çok yerinde bir benzetme. Clemens için sahte masumiyetin yükü artık taşıyamayacağı kadar ağırlaşmış durumda. İnsanların ona saygı duyması, onun gerçekte ne kadar korkak ve bencil olduğunu bildiği için ona resmen işkence gibi geliyor. Tabii vicdan azabı. Düşünsene, biri sana ne kadar cesursun falan diyor ama sen zihninde sürekli o suya düşen kadının çığlıklarını duyuyorsun. Bu dayanılmaz bir şey. Kesinlikle dayanılmaz. Hatta bu çöküş ve kaçış döneminde İkinci Dünya Savaşı sırasında Afrika'da bir savaş esiri kampına düşüyor. Orada anlattığı Duguesne Clan adlı arkadaşıyla yaşadıkları bir hikaye var. İnsan doğasının o hayatta kalma güdüsünün ne kadar karanlık olabileceğini gösteriyor bence. Orası metnin çok kritik bir noktası. Clemens kampta o yoldaşları tarafından bir nevi papa seçiliyor. Otorite figürü oluyor yine, her zamanki gibi. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Aynen. Kampta su çok kısıtlı ve bu suyu adil bir şekilde dağıtması gerekiyor. Ama zamanla gücü eline aldıkça o eski adaletli avukat falan gidiyor, yerine suyu adaletsizce paylaştıran biri geliyor. Hatta bir gün ölmek üzere olan bir yoldaşının suyunu içtiğini itiraf ediyor. Yok artık. Bir adamın son damla suyunu mu içiyor cidden? Bu o Paris'teki melek gibi aziz avukattan ne kadar uzak bir görüntü. Bu hikaye felsefi olarak neyi kanıtlıyor peki bize? Bu aslında hayatta kalmanın masumiyeti nasıl yok ettiğini çok pratik bir örneği. Clemens o an şu bahanenin arkasına sığınıyor. Diyor ki, bir yoldaşım ölecek olsa bile benim hayatta kalmam lazım çünkü kampın lideri benim, diğerleri için ben daha önemliyim. Bahaneye bak. Yani fiziksel olarak hayatta kalmak için başkasının ölümüne sebep oluyor adam. İşte bu olaydan sonra kaynak metinde çok spesifik ve çok ürpertiç bir ortaçağ işkence aletinden bahseder Clemens. Malcolm Ford, yani dar hücre, diğer adıyla Liddeleys. Ah evet, şu an dinlerken bile insanın nefesini daraltan o hücre. Nasıl bir şeydi bu hücre? Dinleyicilerimiz için biraz tarif eder misin? Tabii bu hücre insanın bedensel boyutlarına asla uymayan, bilerek yanlış tasarlanmış küçük bir zindan. O kadar alçak ki içinde asla dikilemezsin, ayakta duramazsın ama o kadar da dar ki asla yere uzanamazsın. Korkunç. İnsan sürekli böyle çapraz, iki büklüm ve kasılmış bir pozisyonda durmak zorundadır o hücrenin içinde.
Uyuyamazsın, dinlenemezsin, bedenin her saniye sana eziyet eder. Bir de sadece yüzünün açıkta kaldığı ve gardiyanların sürekli suratına tükürdüğü bir detay da var. İnanılmaz bir işkence. Peki neden Afrika'daki o su olayından sonra aniden bu işkence aletinden bahsetmeye başlıyor? Hani aradaki bağlantı ne? Çünkü Clemens, o adamın suyunu içtiğinde ve o köprüdeki kadını ölüme terk ettiğinde aslında psikolojik olarak bu hücreye girdiğini fark ediyor. Metaforik bir hücre yani. Aynen. Bu hücre suçluluk duygusunun fizikselleşmiş hali aslında. Ayakta dikilemezsin çünkü gurur duyamazsın, başın dik gezemezsin toplum içinde, masum değilsindir. Ama uzanamazsın da çünkü vicdanın rahat değildir, huzur içinde yatıp uyuyamazsın. Çok mantıklı. Clemens şu kanıya varıyor sonuç olarak. Fiziksel hayatta kalışımız her zaman birilerinin bedel ödemesiyle gerçekleşir. Bu yüzden evrensel bir dar hücre içindeyiz ve yeryüzünde hiç kimse masum değil. Bir saniye dur orada. Hiç kimse mi? Yani Clemens hiç kimse masum değil derken bunu harfiyen mi kastediyor? Yani ne bileyim yeni doğmuş bir bebek de mi suçlu ona göre? Ya da hayatını tamamen anonim olarak aşevlerinde çalışmaya adamış, kimsenin alkışını falan beklemeyen, sadece iyilik yapmak isteyen sıradan kendi halinde bir insan da mı suçlu? Camus gerçekten tüm insanlığın sadece ego peşinde koştuğunu mu iddia ediyor burada? Bu çok hastalıklı ve aşırı bir genelleme değil mi? Clemens'in vardığı nokta tam olarak bu hastalıklı genelleme işte. Adam o kadar radikal bir yere savruluyor ki, dindeki en kusursuz masumiyet figürü olan İsa'nın bile tamamen masum olmadığını iddia ediyor metinde. İsa mı? Hadi canım nasıl yani? Ne alakası var? Kaynak metne göre Clemens şöyle açıklıyor bunu. İsa hayattayken kendi doğumu yüzünden Kral Herod tarafından katledilen o Yahudiye'nin çocuklarını, o masumların katliamı olayını biliyordu. Anladım. İsa o bebekleri kendi eliyle öldürmedi tabii ki ama onun var olması o bebeklerin ölümüne sebep oldu. Clemens'e göre İsa'nın çarmıkta o kadar acı çekmesinin ve o ölümü bu kadar sessizce kabullenmesinin asıl sebebi buydu. O da kendi varlığının başkalarının ölümüne sebep olduğu o derin kozmik suçluluğu hissediyordu. İnanılmaz bir yorum bu. Clemens diyor ki insanlar bu yargılanma korkusundan, bu içsel dar hücreden kaçmak için sürekli servete, güce, makama veya böyle sözde iyiliklere falan sığınırlar. Ama eninde sonunda istisnasız hepimiz o hücrenin içindeyiz. O dar hücreden kurtulma çabası bizi bölümün ta en başına, günümüze, Amsterdam'daki o karanlık Mexico City barına geri getiriyor. Clemens yıllardır o barda oturuyor ve odasındaki bir dolapta dünyanın her yerde aranan çok ünlü ve çalınmış bir Van Eyck tablosunu saklıyor. Adil Hakimler panosu. Panoyu oraya barmen koymuş ama Clemens onu polise falan teslim etmiyor. Neden yapıyor bunu? Çok basit bir sebebi var. Çünkü Clemens'e göre artık yeryüzünde masumiyet ve adil hakim diye bir şey kalmamıştır. Kimse masum değil diyordu zaten. Aynen öyle. Herkes bu kadar suçluyken kim kimi adil bir şekilde yargılayabilir ki? O yüzden o gerçek adil hakimler o dolabın içine kilitlenmeli ve sonsuza kadar karanlıkta kalmalıdır ona göre. Peki ya kendisi? Clemens'ın kartvizitinde yazan o tuhaf meslek ne anlama geliyor? Kendine hakim, tevbekar diyor. Benim burada kafam çok karışıyor. Bu iki kelime aslında birbirinin tam zıttı değil mi? Kesinlikle zıttı. Ya yargılayan olursun yani hakim olursun ya da gidip günah çıkartıp af dileyen olursun yani tevbekar olursun. Nasıl ikisi birden olabilir bir insan? Clemens neden Paris'teki o lüks ve saygın hayatını bırakıp Amsterdam'da denizcilerin, hırsızların arasında her gece barda yanına oturanlara kendi günahlarını, o köprüde nasıl korkakça donup kaldığını anlatıp duruyor? Nereye varmaya çalışıyor bu adam? İşte geldik bu hikayenin en vurucu, en şeytani falan diyebileceğimiz noktasına. Clemens'ın yaptığı şey aslında zekice kurgulanmış devasa bir psikolojik tuzak. Tuzak mı? O, başkalarını doğrudan sen suçlusun diye yargılayamayacağını çok acı bir şekilde öğrenmiştir. Çünkü insanlara bunu dersen hemen savunmaya geçerler ve seni reddederler, seni dinlemezler. Doğru, kimse suçlanmayı sevmez. Bunun yerine kitapta Kopernik devrimi dediği bir taktik uyguluyor adam. Kopernik devrimi mi? Bir saniye, yani dünyanın evrenin merkezi olmaktan çıkıp güneşin etrafında dönmesi meselesini bu salaş barda bir manipülasyon aracı olarak mı kullanıyor?
nasıl çalışıyor bu taktik? Şöyle düşün, Kopernik nasıl gezegenlerin dönüş merkezini değiştirdiyse, Clemens de ahlaki yargılamanın merkezini tamamen değiştiriyor. Eskiden toplum onu yargılıyordu, oysa merkezi kendine alıyor bu sefer. Karşısına oturan kişiye kendi suçlarını, kibrini, ikiyüzlülüğünü, kadınlara olan kötü davranışlarını, o köprüdeki inanılmaz korkaklığını, en acımasız, en iğrenç haliyle hiçbir detayı atlamadan itiraf etmeye başlıyor. O kadar çok kendini aşağılıyor ki dinleyen kişi şok oluyordur herhalde o an. Tabii ki şok oluyor. Ben en aşağılık olanım, ben bir hiçim, ben bir korkağım falan diyerek öyle devasa bir kara delik, öyle net bir ayna yaratıyor ki dinleyen kişi, ki bu arada kitapta bu kişi de bir Parisli avukattır, yani Clemens'in birebir aynasıdır, bu itirafları dinledikçe o kara deliğin içine çekilmeye başlıyor. Büyüleniyor bir nevi. Yavaş yavaş kendi içine dönüp aslında ben de böyleyim, benim de böyle bencilce düşündüğüm, yardım etmek yerine arkamı dönüp gittiğim anlar oldu hayatta demek zorunda kalıyor o kişi. Sen Clemens'in günahlarını dinlerken aslında bir bakıyorsun kendi günahlarınla yüzleşiyorsun. Anladım şimdi. Yani sen kendi günahlarını ona itiraf etmeye başladığın an Clemens o acı çektiği dar hücreden aniden çıkıveriyor ve o boşalan hakem koltuğuna, hakim pozisyonuna oturuyor. Aynen öyle. Kendi itirafı yani o tövbekar kısmı aslında senin itirafını kışkırtmak ve en sonunda seni yargılamak yani hakim kısmı için kurulmuş devasa bir pusu. Tam isabet, harika anladın. Kendini yargılatarak seni yargılama hakkını elde ediyor adam. Bu inanılmaz sinsi bir manipülasyon. Hatta insanlara şunu empoze ediyor Clemens, diyor ki, özgürlük çok ağır bir yüktür. Her gün doğruyu seçmek, iyi insan olmak çok çok zordur. Bu yüzden bu masumiyet çabasından artık vazgeçin. Teslim olun diyor yani. Suçluluğunuzu kabul edip köleliğe boyun eğmeye sığının diyor. Gelin bana, yani sizi yargılayacak efendiye teslim olun diyor resmen. Köleliği bir nevi kurtuluş ve rahatlama gibi sunuyor yani insanlara. Evet. Çabalamayı bırakın zaten hepimiz iğrenciz falan diyerek herkesi kendi bulunduğu çukura çekiyor. Çok doğru. Çünkü yalnızlık ve ölüm karşısında hepimiz korkuyoruz. Ama kölelikte, o evrensel suçlulukta hep beraberiz. Bir kalabalığız. Clemens insanların o masum olma çabasını bırakıp hep birlikte suçlu olduklarını kabul etmelerini sağlayarak kendini o suçluluk denizinin üzerinde herkesi yargılayan bir nevi Tanrı Baba gibi konumlandırıyor. Psikopatça bir güç arzusu bu. Bu sayede o Amsterdam'ın sisli göklerinde süzülürken kendini evrenin yegane hakimi falan gibi hissediyor adam. O dar hücreden ancak ve ancak herkesi o hücreye tıkarak çıkabiliyor kendi zihninde. Gerçekten baş döndürücü bir kibir bu. Zekasına hayran kalmamak elde değil ama aynı zamanda kan dondurucu bir adam. Ve işte tam bu noktada o rutubetli barda saatlerdir Clemens'ı dinleyen o kişinin sadece o isimsiz Parisli avukat falan olmadığını fark ediyoruz biz de. Sevgili dinleyici, duyuyor musun o kahkahayı? Bu bölümün, bu incelememizin tüm felsefi yükünü şimdi senin omuzlarına bırakma vakti geldi. Evet, çünkü işin aslı orada yatıyor. Clemens'ın karşısındakini sürekli eğitimli bir avukat, bir aydın olarak hayal etmesi falan tesadüf değil. Asıl hedef bu kitabı okuyan, şu an bu kelimeleri dinleyen, hayatta belli bir konuma falan gelmiş bizleriz aslında. Sen, evet şu an bizi dinleyen sen. O çok güvendiğin iyiliklerin, gizliden gizliye böyle gururlandığın bağışların, ne bileyim sokak hayvanlarına yardım ederken hissettiğin o tatmin duygusu var ya, işte o arkadaşlarına verdiğin çok akıllıca tavsiyelerin altında yatan asıl motivasyon nedir? Çok can alıcı bir soru. Hiç düşündün mü bunu? Gerçek, saf bir şefkat mi? Yoksa kendi içsel aynanda kendini iyi bir insan olarak görme ihtiyacı mı tüm bunlar? Clemens'in o amansız, o kaçınılmaz aynası şu an doğrudan senin yüzüne tutulmuş durumda. İçimizdeki o sahte kahramanla yüzleşmek, acaba o köprüde ben olsaydım ne yapardım diye sormak zorundayız kendimize. O bahsettiğimiz dar hücrenin klostrofobik gerçekliğinden kaçış yok maalesef. Ve bu yüzleşmenin en sarsıcı anı kitabın ta sonunda Clemens ateşler içinde saykılarken söylediği o son dondurucu dilekte gizli bence. Şöyle bağırıyor yatağında adam, "Ey genç kadın, kendini bir kez daha suya at ki ikimizi birden kurtarma şansına bir kez daha sahip olayım." İnanılmaz bir pişmanlık ve böyle kahramanlık nidası gibi duyuluyor değil mi ilk başta?
öyle duyuluyor. Ama hemen ardından o büyük cümlenin arkasından o gerçek Clemens, o karanlık fısıltısıyla tüm felsefesinin özeti olan şu cümleyi ekliyor hemen. Çok şükür ki artık çok geç. Su da çok soğuk zaten. İnanılmaz, su çok soğuk. Clemens, o vicdanını rahatlatacak bahaneyi buldu bile kendine. Peki ya sen, eğer tam şu an kendi hayatının o karanlık köprüsünde yürürken, arkandan o suya düşme sesini, o çaresiz çığlığı falan duysaydın, o karanlık ve dondurucu suya hiç düşünmeden atlar mıydın gerçekten? Yoksa etrafta seni izleyen kimse olmadığını fark edip, su çok soğuk zaten diyerek o mükemmel, konforlu ve yalan hayatına doğru yürümeye devam mı ederdin? Bunu bir düşün. Bizi dinlediğin için teşekkürler. Bu derinlemesine analizimizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.